Mekke'nin en boğucu gününde. Bir göğüs taş gibi ağırlaşıyor. Göğüs kafesini daraltan bu his, bedensel bir rahatsızlıktan ziyade ruhun kendi duvarlarına çarpması, içinden çıkılmaz bir sıkışmışlık halidir. İnsanın kendi içine sığamadığı, nefesinin ciğerlerine yetmediği, etrafındaki havanın tükenip umudun oksijensiz kaldığı o anların en somut tecrübesi yaşanıyordu. Oksijensiz kalan umudun tam ortasına inen 8 ayetlik bir ferahlama, İnşirah suresi tam bu noktada devreye giriyor. Tarihin o kesidinde sadece bir peygamberin değil, asırlar boyunca göğsü daralan her insanın nefes borusuna dokunacak evrensel bir müdahale. Aydınlığı tam anlamıyla idrak edebilmek için karanlığın ne kadar yoğun olduğunu hatırlamak gerekir öncelikle. Bu eşsiz ferahlamayı, bu genişleme anını anlayabilmek için önce o boğulma hissinin köklerine, o daralmanın tarihsel ve manevi bağlamına inmek elzemdir. Muhammed Aleyhisselam'ın Mekke döneminin o en yalnız yıllarına yakından bakıldığında, etrafını saran inkar ve alay çemberinin ne kadar daraldığı görülüyor. En yakın akrabaları tarafından tecrit edilmek, sokaklarda yalnız yürümek, insanın omuzlarına görünmez dağlar yükler. Modern insanın kalabalıklar içinde hissettiği o mutlak yalnızlık, etrafı insanlarla doluyken bile görünmez duvarlar arasında kalma duygusu bu tarihsel tabloyla tuhaf bir biçimde örtüşüyor. Bugünün dünyasında devasa sorumluluklar altında çıkış, bir ışık arayıp bulamayan ve duvarların üzerine geldiğini hisseden bir zihin, aslında o ilk yıllardaki sıkışmışlığın modern bir yankısını yaşıyor. İnsan bazen tüm dünyanın ağırlığını o küçücük göğüs kafesinde tek bir nefese sığdırmak zorunda kalır. Klasik tefsir kaynaklarında, özellikle müfessirlerin çoğunluğuna göre, bu derin sıkışmışlığın şifası yalnızca tek bir sureyle sınırlı anlık bir süreç değildir. İnşirah suresi, kendinden hemen önce inen Duha suresinin kopmaz bir parçası, adeta birbirini tamamlayan o büyük yapbozun doğrudan bir devamı niteliğindedir. Vahyin bir süre kesildiği o uzun sessizlik döneminde, inkarcıların Rabbi onu terk etti şeklindeki alayları büyük bir hüznü beraberinde getirmişti. Duha suresi, Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadığı şeklindeki o muazzam ruhu saran teselliyle biter. İnşirah ise sözde kalan bu tesellinin ötesine geçip vaadin bedende, zihinde ve ruhta somut bir eyleme dönüştüğü yerdir. Vaat edilen bu ilahi tesellinin insanın bizzat kendi iç dünyasında nasıl tecelli ettiğini görmek, metnin adım adım inşa ettiği o ferahlığı hissetmek, ufuk açıcı bir deneyim sunuyor. İlk ayetler adeta insanın omuzlarına dokunarak şöyle seslenir: Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Arapçadaki bu olumsuz soru kalıbı bir şüphe veya cevap arayışı değil, hiçbir itiraza mahal bırakmayan en güçlü onayı, kesinlikle açtık, genişlettik anlamını taşıyor. Sadır kelimesi yalnızca fiziksel kalp kasını veya göğüs kafesini değil, insanın iç dünyasını, gönlünü, taşıdığı manevi yüklerin, sevinçlerin ve hüzünlerin barındığı o merkezi temsil eder. Şerh kelimesi ise düğümlenmiş bir ipi çözmek, kapalı, ışıksız bir alanı genişletmek, ferahlatmak demektir. Yaygın görüşe göre buradaki göğsün açılması İsra ve Miraç hadiselerindeki fiziksel müdahaleden öte manevi bir boyuta işaret eder. Bu, o dağları bile ezen tebliğ yükünü taşıyabilme gücünün, fırtınalar karşısında kök salmış bir çınar gibi sarsılmadan durabilme iradesinin manevi bir genişlikle insana bahşedilmesidir. Hemen ardından o taşınan yükün ağırlığı, insan zihnini durduran tarifsiz bir imgeyle 2. ve 3. ayetlerde resmediliyor. Senin sırtındaki ağır yükünü indirmedik mi? O senin belini çatırdatan ağır yüktü. İnsanı yerinde çivileyip düşündüren kelime burada enkada. Ruhsal ve tamamen soyut bir sıkıntı, nasıl olur da fiziksel olarak ağır bir cismin altında kalan kemiklerin veya direklerin çıkardığı o çatırdama sesiyle tasvir edilir, bunu düşünmek isteyebilirsin. İnkat fiili, klasik Arap edebiyatında üzerine konan muazzam ağırlık yüzünden çökmek üzere olan bir çatının, kemikleri kırılma noktasına gelen bir bedenin çıkardığı o tiz, acı sesi anlatmak için kullanılır.
Manevi bir yükün insanın fiziksel bedenini böylesine eziyor olması, bugünün tıp dünyasında çok konuşulan psikolojik stresin bedende somutlaşması kavramına ne kadar da benziyor. Yük o kadar ağırdır ki ruhun sessizce çektiği ızdırap artık etin ve kemiğin sınırlarına dayanmış, bedende yankılanmaya, fiziksel bir alarm vermeye başlamıştır. Müfessirlerin işaret ettiği üzere vizr kelimesi insanı yoran, adımlarını yavaşlatan ağır bir yüktür. Görünmez yükleri, kimseye anlatamadığı dertleri altında her gün sessizce ezildiğini hisseden herkesin, kendi sırtındaki ağırlıklara bu perspektiften bakması derin bir tefekkür kapısı açar. Yük sihirli bir biçimde ortadan kaybolmuyor, insanın omuzlarında artık taşınabilir bir hafifliğe indiriliyor. Yükün bir el hareketiyle bir anda tamamen ortadan kalkmasını beklemek, modern insanın sıkça düştüğü bir yanılgı olabilir. Hayatındaki tüm sıkıntıların bir mucizeyle anında yok olacağını, yürüdüğü yolun pürüzsüz bir yüzeye dönüşeceğini beklemek, aslında insanın kendi kapasitesinin genişlemesi mucizesini gözden kaçırmasına sebep oluyor. Kendi hayatındaki o sert, insanın ruhunda duyduğu o çatırdama sesini hissettiği anlar, aslında ilahi bir genişlemenin bedende başladığı, dayanma sınırlarını yeniden çizildiği anlardır. Yükün ağırlığını saklamamak, onu tüm gerçekliğiyle hissetmek, insanın kendi yaşadığı acıya duyduğu ilk saygıdır. Bazen başkalarının dertleri görünüşte daha büyük diye, insan kendi sırtındaki o bel büken yükü önemsizleştirmeye eğilimlidir. Oysa bu ayetler, yaşanan o bireysel sıkıntının ne kadar ciddiye alındığını, bel çatırdatan bir yük olarak tanımlayarak ortaya koyuyor. Çekilen acı gerçektir, sistem tarafından görülmüştür ve tam da bu sayede taşınabilir bir seviyeye ulaştırılmıştır. Yük reddedilmez, varlığı inkar edilmez. Taşıyıcının dayanma kapasitesi yeniden inşa edilir. İç dünyada yaşanan bu muazzam yeniden inşanın, insanın kendi dar sınırlarını aşıp dış dünyadaki itibara yansıması ise 4. ayetle belirginleşiyor. Senin şanını ve anılmanı yükseltmedik mi? İtilip kakılmışlık hissinden, hor görülmekten evrensel bir yüceltilmeye doğru atılan o büyük adım. Mekke'nin o küçük vadisinde bir avuç insanın dışlamasıyla başlayan hikayenin nasıl tüm yeryüzüne yayılan bir sese dönüştüğünü görmek insana umut veriyor. Mekke sokaklarında geçtikleri yollara dikenler dökülen, değeri bilinmeyen, alay edilen, yapayalnız bırakılmaya çalışılan bir ismin ilahi bir vaatle 5 vakit okunan ezanlardadır bu. İnsanın dünyevi ölçülerle kıymetinin bilinmediği, yargılandığı, haksızlığa uğradığı ve kendini en değersiz hissettiği o çukur anlarında asıl değerin insanların gözünde değil, şaşmaz bir ilahi terazide tartıldığını hatırlaması gerekir. Klasik tefsirlerde bu durum, Allah yolunda samimiyetle çekilen hiçbir çilenin, dökülen hiçbir terin asla zayi olmayacağına, zamanı geldiğinde en yüksek şan ile hatırlanacağına dair evrensel bir güvence olarak ele alınır. Kendi saf niyetinin, emeğinin, gece gündüz demeden gösterdiği çabasının kimse tarafından görülmediğini, boşa gittiğini düşünen bir insan için bu vaat çok sağlam bir dayanak. Bugün karanlıkta sessizlik içinde atılan bir iyi niyet adımının, yarın en aydınlık zirvelerde yankılanması muazzam bir kural. Görünmez emeğin görünür bir şana dönüşmesi, sabrın, yeryüzünün geçici onay mekanizmalarına ihtiyaç duymayan o büyük ödülü gibi çalışıyor. Bu ilahi yasanın, sabrın ve mücadelenin insan hayatına dokunan en vurucu ilkesi hemen ardından surenin zirvesini oluşturan 5. ve 6. ayetlerde yankılanır. Şahsi bir teselli, tarihi bir kesitteki daralma hali gibi başlayan sure, perdeleri sonuna kadar aralayarak dünyanın neresinde olursa olsun zorluk çeken tüm insanlık için geçerli, sarsılmaz bir prensibe dönüşür. Bireysel bir acıdan evrensel bir psikoloji yasası doğar. Şüphesiz zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Kur'an metninde oldukça nadir görülen bir şekilde aynı cümlenin ard arda kelimesi kelimesine 2 kez tekrar edilmesi insanı duraksatıyor. İnsan zihni kötü bir haberi, bir tehlikeyi, bir eleştiriyi anında kabullenip günlerce zihninde taşırken, iyi haberi, ilahi bir müjdeyi neden peş peşe 2 kez duymaya ihtiyaç duyar, bunun üzerine düşünmek isteyebilirsin.
İnsanın doğasındaki o kolayca karamsarlığa kapılma eğilimine, o karanlık senaryoları büyütme huyuna karşı uzatılan şefkatli bir tekrardır bu. Taberi ve İbn Kesir gibi klasik müfessirlerin aktardığı Arap dil bilgisi kuralları bu noktada eşsiz bir ince detayı gün yüzüne çıkarır. Arapçada el-usur kelimesi yani zorluk, başındaki belirlilik takısı sebebiyle bilinen, spesifik, tek ve aynı zorluktur. Her iki ayette de aynı zorluktan bahsedilir. Yusren kelimesi, kolaylık ise takısız, belirsiz bir isim olarak gelir. Bu, her defasında yenilenen, çoğalan, umulmadık farklı yönlerden gelen sayısız kolaylıklar demektir. Sahabeden günümüze miras kalan o derin tefekkür cümlesi işte bu gramer kuralından doğar. Bir zorluk, iki kolaylığa asla galip gelemez. Zorluk sınırları belli. Gri ve soğuk tek bir duvarsa, kolaylık o duvarın üzerine açılan pencereler, kapılar ve oradan sızan farklı ışık huzmeleridir. Burada zihni en çok çarpan, o duvarı yıkmayı beklemememizi söylemeyen, aksine mea kelimesiyle gelen o beraberlik, eş zamanlılık vurgusu. Ayet, kolaylığın zorluk bittikten yıllar sonra, ileride belirsiz bir gün, acılar tamamen unutulduktan sonra bir ödül olarak geleceğini söylemiyor. Bizzat o zorluğun içinde, onunla omuz omuza, o zifiri karanlığın tam çekirdeğinde saklı bir imkan, bir çıkış kapısı olarak var olduğunu söylüyor. Aynı bedende can bulan iki farklı kalp atışı gibi, zorluk varsa onun gölgesine gizlenmiş, bulunmayı bekleyen bir kolaylık da aynı anda oradadır. İnsanın nefesi daraldığı anlarda acı ve kaygı öylesine büyür ki akıl o karanlıktan başka bir ihtimali tartamaz olur. Beklenti her zaman sıkıntının hayat sahnesinden tamamen çekilmesi, fırtınanın tamamen dinmesi ve güneşli günlerin ancak ondan sonra başlaması yönündedir. Bu metin kolaylığın zorluğun peşinden koşan bir yolcu değil, bizzat zorlukla kol kola giren, aynı anda sunulan ilahi bir hediye olduğunu düşünmeye davet ediyor. Çözüm, ferahlama, ulaşılmaz uzak diyarlarda değil, doğrudan o problemin merkezinde, o zorlu anın tam ortasında, kabuğunu kırmayı bekleyen kudretli bir tohum gibi yer alıyor. O tohumu görebilmek, yeşermesine izin vermek, yaşanan karanlığa çok daha farklı bir gözle bakmayı gerektiriyor. Akan bir gözyaşının içindeki arınmayı, bedeni tüketen bir krizin içindeki ruhsal dinginliği fark etmek gibi. Belki de bu iki tekrarlı ayeti üst üste okurken insan geçmişte atlattığı, içindeyken asla bitmeyecek sandığı büyük krizleri yeniden hatırlamak isteyebilir. O kriz anlarında acıdan göremediği ama yıllar sonra dönüp baktığında iyi ki o zorluğu yaşamışım, o sayede bu bambaşka kapı açılmış, bu olgunluğa erişmişim dediği anları. O sonradan minnetle fark edilen kapı aslında zorlukla beraber en başından beri sabırla oradaydı. Bakış açısının böylesine köklü bir biçimde değişmesi, insanın olduğu yerde çaresizce beklemesini engeller, sarsılmaz dinamik bir umudu inşa eder. Umut, her şeyin kendiliğinden kusursuz olacağına dair pasif bir inanç değildir. Umut, en kötü, en boğucu anın içinde bile geliştirici bir imkan, aydınlık bir çıkış yolu bulunduğuna dair sarsılmaz bir biliş halidir. Göğsü açıp genişleten, bedeni ferahlatan o müdahale, işte bu eş zamanlılığın kalp tarafından tam anlamıyla idrak edilmesiyle başlar. İnsan zihni bu derin gerçeği kavradığında, sıkıntının ezici ve yıkıcı ağırlığı, yerini o sıkıntının içindeki gizli hediyeyi aramaya bırakır. İşte tam olarak bu manevi ferahlamanın, içsel düğümlerin çözülmesinin ardından, sure insana o rahatlık hissinin rahavetine terk etmiyor, eylemsiz bir duruşa asla izin vermiyor. 7. ayet, ferahlamış bir kalbin aktif inşası için o güçlü çağrıyı yapıyor. O halde bir işi bitirince hemen başka bir işe koyul. Modern insanın bu hız ve tüketim çağında büyük bir projeyi, yoğun bir dönemi bitirdiğinde içine düştüğü o derin boşluğu, o bitkinlik hissini hatırlatıyor bu ayet. Ekranlara amaçsızca kaydırarak bakarken ya da biten bir görevin ardından hissedilen o ruhsal pörsümeyi düşünmek isteyebilirsin. Ayet, iş bitiminde oluşan o tehlikeli boşluğu, anlamlı bir yorulmayla, varoluşu besleyen yeni bir gayretle doldurmayı teklif ediyor.
El-Mallilli gibi değerli müfessirler, fensap kelimesini oldukça zengin bir okumaya tabi tutmuşlardır. Hayat mücadelesinde dünyevi bir gayret bittiğinde ibadete yönelmek, bedensel bir yorgunluktan çıkıp ruhu dinlendirecek olan zikre, tefekküre geçiş yapmak olarak açıklanır. Mutlak durağanlık insan doğasına aykırıdır. Sürekli akan bir su temiz ve berrak kalır. Buradaki başka bir işe koyul çağrısı, insanın kendini dünyevi hırslarla, tükenmişlik sendromlarıyla tüketmesi değildir. Aksine bir gayreti tamamlamanın verdiği o uyuşturan rehavetten sıyrılıp manevi bir inşaya, tazelenmiş bir niyetle yeniden yönelmesidir. Dinlenmek bedenin ihtiyacı olsa da amaçsızlık ruhu paslandırır. Bu yüzden ruhun dinlenmesi anlamlı bir eyleme geçmekle sağlanır. Ve tam bu taze yöneliş noktasında 8. ve son ayet, insanın atacağı her adımın nihai menzilini eşsiz bir netlikle gösteriyor. Ve ancak Rabbine yönel, ona rağbet et. Bu sıradan bir bakış, geçici bir dönüş değil. Fergab kelimesi insanın bütün dikkatiyle, kalbinin en derin ve gizli istekleriyle, zihni parçalanmadan tek bir mutlak sığınağa doğru coşkuyla akması hissini taşıyor. Onlarca farklı kapıyı çalmaktan yorulmuş, binlerce farklı beklenti arasında lime lime olmuş bir kalbin, sonunda kendi gerçek sahibini, asıl yurdunu sükunetle bulması gibi. Dağınık umutların insanda yarattığı o görünmez yorgunluk, o bitmek bilmeyen endişe, sırtımızdaki en ağır, en bel büken yüklerden biridir. Umutlarını ve beklentilerini fani dünyaya, geçici makamlara, kaybedilecek eşyalara ya da bir gün yüz çevirecek olan insanlara dağıtan zihinler, kaçınılmaz olarak derin hayal kırıklıklarıyla yüzleşir. Son ayetteki o muazzam toparlanma çağrısı, bütün dünyevi çabaların, bedensel yorgunlukların ve saf niyetlerin tek bir şaşmaz merkezde, yaratıcının rızasında toplanmasını ifade eder. Dünyadaki her iş, her gayret en sonunda ona rağbetle mühürlendiğinde insan dış dünyadaki çalkantılı sonuçlardan, dışarıdan gelen kınama ya da övgülerden tamamen bağımsız olarak o büyük sarsılmaz içsel huzura kavuşmuş olur. İnşirah Suresi 8 kısa ayetiyle, adeta birbiriyle ilmek ilmek örülmüş bir merdiven gibi, insanı kendi karanlık kuyusundan adım adım aydınlığa çıkarıyor. Önce kendi ağır yükünü inkar etmeden kabul etmek, sonra zifiri karanlığın kalbinde çoktan filizlenmiş olan o kolaylığı görmek, bir yorgunluk bitince anlamlı bir başka eylemle yeniden ayağa kalkmak ve sonunda tüm parçalanmış umutlarıyla o nihai sığınağa yürümek. En başa Mekke'nin o boğucu gününe, göğsün koca bir taş gibi daraldığı o ilk yakıcı ana geri döndüğümüzde, yeryüzüne inen bu ayetlerin insanın dayanma kapasitesini nasıl genişlettiğini çok daha net görüyoruz. Daralan göğüs günüşlüyor, bel büken yük sadece taşınabilir hale gelmekle kalmıyor, aynı zamanda insanı yeni ufuklara taşıyan bir ivmeye dönüşüyor. Her göğüs kendi içindeki o saklı kolaylığa doğru bir gün mutlaka genişler.